Bazı olaylar vardır ki masallar içinde kaybolmuş, efsanelerin gölgesinde bilgi kırıntıları olarak kalmıştır. Ama bu olaylar bazen toplumları bin yıllar boyunca etkileyebilmektedir. Asyalıların kendilerini Truvalılarla, Avrupalıların ise kendilerini Akhalarla özleştirdiği bu mitolojik savaşı bizler çoğunlukla M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış Yunan ozan Homeros'un İlyada destanından öğreniyoruz. Truva efsanesi, büyük bir tarihi birikimin masallar, efsaneler, hikayeler ve macera anlatılarıyla yoğrulmuş bir parçası olarak üretilmiş zengin efsane hazinesinin bir parçasıdır. Yani tarihi bir olayın bolca efsanelerle bezenmiş halidir. 1915 Çanakkale Deniz Savaşları'nda ilk topun Agamemnon zırhlısına attırılması ve Türklerle Mondros ateşkesinin yine Agamemnon zırhlısında yapılması bir rastlantı değildir. Truva Savaşı'nın Yunan komutanıdır Agamemnon ve bu hareketler Batı'nın "Doğu'yu bir kez daha yendik" mesajıdır aslında. Fatih Sultan Mehmet'in 1462 yılında Çanakkale'ye Truva harabelerine geldiğinde "Hektor'un intikamını aldım" dediği rivayet edilir. Hektor da Truvalıların komutanıdır. Fatih'in verdiği mesaj ise Doğu'nun intikamını Batı'dan aldım şeklindedir. Her ne kadar Fatih'e yakıştırılan ifade doğrulanmaya muhtaç olsa da görülüyor ki aradan geçen binlerce yıl toplumlara Truva'yı unutturmamış. Çünkü yapılan yakıştırmalar nedeniyle Truva efsanesi Batı ile Doğu'nun ilk savaşıdır. Efsanelerden gidecek olursak Truva ya da Troya, mitolojik Yunan tanrılarının savaşıdır. Truvalılar ve Akhalar. Troya şehri ya da destanda da kullanıldığı adıyla İlyon şehri, Kaz Dağları'nın eteklerinde, bugünkü adıyla Hisarlık Tepesi'nde olan antik bir şehirdir. Hem Boğaz'a hem de Ege Denizi'ne hakim olan şehir, sahilden 3-4 kilometre içeridedir. Kentin surları efsaneye göre Yunan tanrılarının kralı Zeus tarafından cezalandırılan Tanrı Poseidon ve Apollon tarafından inşa edilmiştir. Bu şehir surlarının ne kadar sağlam olduğunu göstermek için uydurulmuş bir mittir. Eski Yunan mitolojisine göre tüm bu detaylar Troya'nın kaderiyle ilgilidir. Geç Tunç çağına denk gelen M.Ö. 1240'lı yıllarda Çanakkale bölgesinde Truva gibi birçok şehir devleti bulunuyordu. Bu şehir devletleri Batı Anadolu sahilleri boyunca varlık gösteriyorlardı. Anadolu'nun iç kısımlarında ise asıl hakim güç olan Hititler vardı. Ege Denizi'nin batı yakasında ise bugünkü Yunanların ataları olan Akhalar ya da diğer bir ifadeyle Mikenler bulunuyordu. Akhalar Yunan Yarımadası'nda sayısız şehir devleti kurmuşlardı. Ticaret yapıyor ve duruma göre birbirleriyle savaşıyorlardı. Sparta ve Atina bunlardan ikisiydi. Mikenya ise o dönemde bu devletçiklerin en güçlüsüydü. Denizin batı ve doğusundakilerin savaşının başlamasının bir tarihsel bir de mitolojik sebepleri vardır. Mitolojik sebep çok kısaca şudur. Troya'ya yıkım getirecek olan kader sürecinin başlangıcı çok eskilere gider. Deniz tanrıçalarından Tetis hiç istemediği halde bir ölümlü olan Peleus ile evlenmek zorunda kalır. Bu adam da Akileus'un yani Aşil'in babasıdır. Peleus ile tanrıça Tetis'in düğününe Nifak tanrıçası Eris dışında tüm tanrı ve tanrıçalar davet edilir. Nifak tanrıçası Eris davetsiz olarak geldiği düğünde üzerinde en güzel için yazan elmayı atar ortaya. Kaderin ölümlülerle ilgili olan tarafının süreci ise Troya kralı Priamos'un Aleksandros adıyla da bilinen oğlu Paris'in dünyaya gelişiyle ilgili olarak görülen bir rüya ile başlar. Truva kralı rüyasında doğacak olan oğlunun Truva'yı yıkıma götüreceğini görür ve onu yok etmesi için bir çobana verir. Fakat çoban tarafından İda Dağı'nda ölüme terk edilen çocuk dişi bir ayı tarafından beslenir. Bu durumun bir mucize olduğunu düşünen çoban çocuğu öldürmek yerine kendi çocuğu olarak büyütmeye karar verir. Sonra sürece 3 tanrıça Hera, Athena ve Afrodit ve onların hangisinin daha güzel olduğu kavgasının çıkmasına neden olan Nifak tanrıçası Eris'in elması dahil olur. Süreç hangi tanrıçanın güzel olacağına karar verecek hakem olarak baş tanrı Zeus tarafından Paris'in tayin edilmesi, bu 3 tanrıçanın insan görünümünde girdikleri güzellik yarışması, Paris'in Troya'daki şenliklere katılması sayesinde Annis tarafından tanınması ve saraya yerleşmesiyle devam eder. İda Dağı'nda yapılan güzellik yarışmasında hakemlik yapan genç Paris'in elindeki elmayı Afrodit'e vermesiyle yeni bir süreç başlar. Afrodit, Paris'i Helen'in aşkıyla ödüllendirir. Paris, Sparta'ya giderek bu kentin kralı olan Menelos'un eşi Helen'i alıp ülkesi Troya'ya götürür. Bunu öğrenen Menelos, Mikenay kralı Agamemnon'a başvurur. Agamemnon, tüm Ak-Hamiken krallarını Helen'i geri almak için Troya'ya düzenlenecek sefere katılmaya davet eder. Onların bu davete icabet etmesiyle de Troya Savaşı başlar. Yunan edebiyatının sözlü geleneğinde üretilmiş bir destan kurgusundan ibarettir. Dolayısıyla tarihi açıdan hiçbir önem ve değere sahip değildir. Gerçek nedenini de şu şekilde açıklayabiliriz. Evet, geç Tunç çağında Aka toplumlarında daha fetih ve yayılma kavramları yeni oturuyordu. Ve o dönemde kadın ve mal kaçırma gibi sebeplerden dolayı savaşlar da çıkabiliyordu. Yani Truva Savaşı bir kadın yüzünden de çıkmış olabilir.
Ama araştırmacılar savaşın ekonomik nedenli olduğunu vurguluyor. Truva kralı Priamos, Karadeniz ve Ege'de ticaretle zenginleşmişti ve kilit nokta olan Boğaz'ı tutuyordu. Akdeniz ticareti ve boğazlar sadece 21. yüzyılda değil, bundan binlerce yüzyıl önce de savaş çıkarabilecek önemdeydi. Bundan sonra da daha çok savaş çıkaracağı benziyor. Karadeniz ticareti canlıydı ve kazancı yüksekti. Asya'nın işlerinden, kuzeyden ve Kafkaslardan gelen ürünler buradan taşınıyordu. Kalay, tahıl ve at gibi ürünler hayati önemdeydi. Bunların ticaretinin aksaması Akka toplumlarını zora sokabilirdi. Doğu Akdeniz de çok önemliydi ama oradaki limanların kontrolü diş geçiremeyeceği Hititlerin ve başka toplumların elindeydi. Bu durumda Truva'yı hedef yapıyordu. Doğu ve Batı'nın savaşı. Kral Agamemnon ve müttefikleri Aulis limanında toplandılar. Mikenyalılar, Atinalılar, Spartalılar, Arkadyalılar, Elisler, Argoslar ve birçok Aka-Miken devleti toplam 1200 gemiyle limanda toplanır. Akileus, Odisse, Agamemnon, Menelos, Nestor, Diomedes ve Aias ordunun en bilinen komutanlarıdır. Truvalılar ise Trakyalılar, Dardanelliler, Karyalılar, Misalılar, Amazonlar, Likyalılar, Larissalılar, Kikonlar gibi topluluklarla ittifak yapmıştı. Hititler savaşın dışındaydılar. Arkeolojik bulgulara göre savaş M.Ö. 1240'lı yıllarda başlar. Savaş sadece Troya bölgesinde olmamıştır. Çanakkale sahillerinden Teke Yarımadası'na kadar yayılmıştır. Aralıklı olarak iki taraf ve müttefikleri 10 yıl boyunca savaşmıştır. Yağmalar, insan kıyımları, gece baskınları, kuşatmalar ve deniz savaşları birbirini takip etmiştir. Sayısız insan bu mücadelelerde hayatını yitirmiş, yeri doldurulamaz kayıplara yol açmıştır. Truvalılar ve özellikle Trakyalılar, Boğaz'ı Akhalılara kaptırmamak için canla başla savaşmışlardır. Efsaneye göre sadece ölümlüler değil, tanrılar da ikiye ayrılmış, bu savaşta yer almıştır. Hera, Athena, Poseidon, Hephaistos ve Hermes, Akaların tarafı olarak kendilerini bu savaşta konumlandırırken, Artemis, Afrodit, Leto, Ares ve Apollon Troyalılar tarafını tutmuştur. Zeus ise savaşın yöneticisidir. Homeros'un destanı döneme uygun olarak teke tek çarpışmaları ve 10 yıllık mücadelenin daha çok son günlerini anlatmaktadır. Artık mücadelenin sonlarına doğru yorgun düşen Akalar tüm kuvvetlerini Truva'ya odaklamaya karar verir. Tüm ordu ve imkanlar İlyon kentinin önüne yığılır. Truva'nın kuşatması böylece başlamış olur. Truvalılar saf alır ve olacaklar için hazırlanır. Savaşın çoğu düello şeklinde vuku bulacaktır. İlk olarak Paris, Menelos'a teke tek savaşa girmeyi teklif eder. Savaşı kazanan Helena'yı alacaktır. Paris savaşı kaybedecekken son anda bir şekilde kurtulur. Ardından Agamemnon askerlerini gözden geçirir, hücum emrini verir. Savaş başlar. Asya ve Avrupa'nın ilk büyük savaşında Truva surlarının önünde ordular birbirine girer. Kılıç ve okların kulakları rahatsız eden sesleri arasında taraflar birbirlerinin kanını akıtmak için varını yoğunu ortaya koyar. Akha yiğitlerinden Antilokos, Aias ve Odisse birçok Troyalı'yı öldürür. Mücadelenin tansiyonu o kadar yükselir ki Akalı Diomedes'in tanrı Ares'i yaraladığı ifade edilir. Teke tek çarpışmalar o kadar kahramanca gerçekleşir ki Diomedes Likyalı Glaukos'la yenişemez ve silahlarını takas edip savaştan vazgeçerler. Bir diğer tarafta ise Truvalıların komutanı Kral Priamos'un büyük oğlu Hektor, Akhaların en seçkinlerinden olan Aias ile teke tek savaşır. Berabere kalıp ayrılırlar. Her iki ordu da savaştan yorgun düşünce ölüleri toplamak için savaşa ara verilir. Akhalar ordugahı bir sur ve hendekle çevirirler çünkü savaşın uzayacağı bellidir. Savaş kısa süre sonra yeniden başlar ve Akhalar hücuma geçer. İşler pek de istedikleri gibi gitmez. Hektor'un birlikleri rakibini bastırmayı bilir. Saldırıyı göğüslerler ve ardından onları geriye doğru iterler. Akha ordusu karargahın önüne savunma amaçlı kazmış olduğu hendeğe kadar geriler. Üstünlük Truvalılardadır. Akhalılar hemen bir harp meclisi toplar ve Aşil'i savaşa çağırırlar. Ama Aşil, Agamemnon'a kızgın olduğundan savaşa katılmayacağını söyler. Günler ilerledikçe farklı savaş hileleri de kullanılır. Akhaların en yaşlı kralı Nestor, gece baskını yapılmasını ister ve Odisse ile Diomedes bir gece baskınıyla karşı tarafın atlarına zarar verir. Kuşatmanın 26. günü 3. büyük çarpışma başlar. İki ordunun kumandanı Agamemnon ve Hektor düelloya çıkar. Hektor, karşısındaki kralın gözünün yaşına bakmaz ve onu yaralar. Akalar ise saldırılarında başarısız olurlar. Bu sefer saldırı sırası zaten üstün olan Truvalılara gelir. Truvalılar tam güçle savunma hatlarına saldırır. Kıyasıya çarpışmanın neticesinde Likyalılar hatlarda gedikler açmayı başarır. Korkunç boğuşma içerisinde Akalılar sahile, gemilerine kadar kaçmak zorunda kalır. Bugünün galibi de Truvalılar olmuştur. Birkaç gün sonra Hektor yine atağa kalkar ve yine Akha savunma bloğunu kırmayı başarır. Rakibini sahile doğru sürer, hatta gemilerine bile zarar verecek noktaya gelir. Akhalar için durum çok kötüdür.
Durumun kötüye gidişi üzerine Patroklos, Aşil'in silahıyla bir sonraki çatışmaya katılır. Truvalılar bu sefer gerilerler. O sırada Patroklos, Likyalı lider Sarpedon'u öldürür. Düellonun yapıldığı yerde çatışmalar şiddetini arttırır. Patroklos, Hektor'u sur kapılarına kadar kovalar. Ama Hektor onu öldürmeyi başarır ve Truvalılar galip gelir. Patroklos'un öldüğünü öğrenen Aşil savaşa katılmaya karar verir. Onun savaşa dahil olmasıyla dengeler de değişecektir. Akileus kudurmuş gibidir. Önüne gelen Troyalıları insafsızca tepeleyip Troya ovasında akan Skamandros ve Simois ırmaklarına atar. Kanlarla kızıla boyanan ırmaklar kabardıkça kabarır. Akileus ve Akha ordusu Troyalıları püskürte püskürte Troya surları önüne gelir. Troyalılar surların içine sığınırlar. Bir tek Hektor kalır surların dışında. Priamos'la Hekabe yalvarırlar içeriye girip korusun kendisini diye. Fakat Hektor anasına babasına aldırmaz. Dikilir Aşil'in karşısına. Tanrılar dahi seyre durur bu temaşayı. İndirir kılıcını Hektor Aşil'in kalkanına. Vurur da vurur karşısındaki krala. Aşil ki kahramanlar kahramanı. Korkmaz Hektor'dan. Karşılık verir daha güçlü bir şekilde. Darbeler indikçe Hektor'un zırhına bitap düşer Troyalı. Ve en nihayetinde bırakıverir kendisini ölümün kollarına. Hektor ölmüştür artık. Aşil atının ardına Hektor'un ölüsünü bağlayıp günlerce sürükler oradan oraya. Aşil o çağda bir düşmana yapılabilecek en büyük hakareti yapmaktadır. Duvarların ardındakiler yasa boğulur. Kassandra inletir şehri feryadıyla. Kahramansız kalmıştır artık Troya. Savaşın Akhalara döndüğü bu sıralarda Aşil, Hektor'un kız kardeşi Polixene'ye aşık olur. Abisinin intikamını almak isteyen prenses, bir tanrıçanın oğlu olan Aşil'in nasıl öldürüleceğini öğrenir ve kardeşi Paris'le beraber ona tuzak kurar. Paris bir tapınakta Aşil'i bir okla topuğundan vurmayı başarır. Aşil yazgısına karşı koyamaz ve ölür. Akhalar ise Polixene'ye ölen kahramanın ruhu şad olsun diye kurban ederler. Çarpışmalar neticesinde iki tarafta büyük kayıplar vermiştir. Sonuç olarak Aşil'in de ölmesiyle Akhalılar zafer kazanamayacağını anlar. Düşmanını kente sokmamayı başaran Truvalılar galibiyeti elde etmişlerdir. Akha krallarından Odise, tahtadan yapılmış devasa bir at heykeli yapılması fikrini öne sürer. Bu bir tuzaktır. Atın karnına aralarında Odise'nin de bulunduğu seçkin Akha savaşçıları yerleştirilir. Akhalar bu tahta atı kıyıda bırakıp ülkelerine dönüyorlarmış gibi denize açılırlar ve Bozcaada'ya demir atarlar. Sabah kalkıp düşmanını karşılarında göremeyen Truvalılar kutlamalara başladılar. Atı ise Tanrı Athena'nın hediyesi olarak içeri almak istediler. Kralın kızlarından Kassandra bunun tuzak olduğunu söylese de kimse onu dinlemedi. Nihayetinde tahta at Troya kentinin içine alınır. Gece olunca Akha savaşçıları tahta atın karnından çıkıp nöbetçileri öldürüp kentin kapılarını açarak Akha ordusunun içeriye girmesini sağlar. Böylece Akhalar Troyalıları uyku halindeyken yakalayıp katletmeye başlarlar. Kenti de yakıp yıkarlar. Truva'nın sonu gelmiştir. Efsane odur ki kral soyundan gelen Enyas buradan kurtulan tek Truvalıdır ve Roma şehrini kuracak olan iki kardeşin atasıdır. Bilim adamları şehrin yine o dönemlerde bir deprem sonucunda yıkıldığını söyler. At bağlantısı da burada bir mecaz olarak kullanılmış olabilir. Çünkü aynı zamanda deprem tanrısı da olan Poseidon, eski Yunan'da at ile simgelenmektedir. Koca bir mitoloji bulutu içerisinde zar zor seçilen ve masalların arasından sıyırmanın güç olduğu Truva Savaşı'nı sizlere efsaneleriyle beraber kısaca aktardık. Mitolojiye ve bu savaşa ilgi duyanların Homeros'un eserlerini ve daha birçok kitabı okumasını tavsiye ediyoruz. Kitaplarla kültürlenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. DFT Tarih, YouTube'un tarih kanalı.